Bundan yaklaşık 35 gün kadar önce belki de bu akvaryumlarda gördüğünüz en küçük canlılar dünyaya geldi. Elimdeki türleri anlattığım ilk videoda pineapple kılıçkuyruklardan bahsetmiştim. Toplamda 2 erkek 3 dişi olacak şekilde bu pineapple kılıçkuyruklara uzun zamandır bakıyorum. Ama yaklaşık tam 30-35 gün önce hayatımda hiç görmediğim kadar kılıçkuyruk yavrusunu bir arada gördüm. Ortalama 6-7 santime yakın bir dişi balığım var ve o şu ana kadar kılıçkuyruklar arasında en çok büyüyen. Bütün balıkları aynı yemlerle besliyor olmama rağmen bu dişinin niye bu kadar hızlı ve bu kadar çabuk geliştiğini bir türlü anlayamadım. Ama beni en çok şaşırtan kısmı yaptığı ilk doğumdu. Bu dişiyi uzunca bir süre gözlemledim. Yaklaşık 25-30 gün kadar gözlemledikten sonra artık doğum aşamasının geldiğini fark ettim ve bu dişiyi bildiğimiz klasik plastik yavruluklardan birini aldım. Ve bu yavruluğa koyar koymaz doğum başladı. Gerçekten gözlerime inanamayacağım kadar çok kılıçkuyruk yavrusu vardı. Tabi bu aşamada herhangi bir video kaydı almadığım için yavruların ilk hallerini videoya almadım. Bu kılıçkuyruk yavruları doğduklarında sadece 2 tane gözleri vardı ve başka hiçbir uzuvları gözükmüyordu. Bu yüzden tam olarak kaç tane olduklarını asla bilemedim. Ama bunları bu yavrulukta tutarsam ya da farklı bir yavruluğu alırsam öleceklerimden emindim. O yüzden onlara özel bir büyüme kabı yaptım. Bu büyüme kabının içerisinde doğrudan biyofilm oluşturacak yapraklar, javamoslar kullandım. Bir de pipofiltre koydum ki bir şekilde yavrular buralardan beslenmeye çalışsınlar. Eğer bir şekilde elinize bu kadar küçük yavrular geçerse ya da balığınız bu kadar küçük yavrular doğurursa onları hayatta tutmanın ve güvenli bir şekilde beslenmelerini sağlamanın en etkili yolu gerçekten infüsorya. Bir diğer seçenek de akvaryumun içerisinde doğru biyofilm tabakasını oluşturmak. Biyofilm tabakası aslında infüsoryonun birebir aynı mantığı. Sadece bunu organik atıklarla yapıyorsunuz. Örneğin suya bir katappa yaprağı bırakıyorsunuz. Örneğin kestane yaprağı bırakıyorsunuz. Ne bileyim işte kızılağaç kozalağı bırakıyorsunuz. Böyle su düzenleyici bitkiler, kurumuş yapraklar ve kökler, dallar, işte kozalaklar. Bunlar su içerisinde biyofilm tabakası oluşturmaya uygun malzemeler. Doğrudan akvaryumun içerisine koyabilirsiniz. Zaten sarardıklarında ya da üst yüzeyleri böyle pamuk pamuk olmaya başladığında anlarsınız. Birçok küçük balık bununla beslenerek hayatta kalabiliyor. Nitekim benim kılıçkuyruklarımı kurtaran da en önemli etmen buydu. Biyofilm tabakasıydı. Çünkü ben doğrudan infüsorya kültürünü oluşturana kadar suya birkaç parça katappa yaprağı ekledim. Balıklar bir şekilde kuru yem yiyemeseler de, artemia yiyemeseler de bunun üzerinde oluşan canlılarla beslenerek hayatta kaldılar. Şimdi aşağı yukarı böyle kendilerini belli edecek boyutlara geldiler. Yarım santim var ya da yoklar diyebilirim. Kapları küçük, alanları küçük. Bu yüzden çok hızlı kirleniyorlar. Bu yüzden çok sürekli bakım gerektiriyorlar. Onları hemen şurada arkamda görmüş olduğunuz akvaryuma lepistes yavrularının yanına alacağım. Bu sayede hem bakımları kolay olacak, hem daha hızlı boyanabilecekler, hem de o sıkışık kaptan bir an önce kurtulmuş olacaklar. Şimdi onları aşağı indireceğim. Bir dip temizliği yapacağım. İçinden pipofiltreyi sökeceğim. İşte javamos'u alacağım. Dip temizliği yaparken aynı zamanda kabın su seviyesini azaltmış olacağız. Sonrasında da balıkları suya alıştırarak yeni akvaryumlarına alacağız. Ve orada çok daha mutlu olacaklarını düşünüyorum. Şimdi o kabı aşağı getireyim. Şu an tam bu setin üzerinde bu kap. Onu aşağı getireyim. Bir dip temizliği yapalım. Hem bu sırada yavruların kaç adet olduğunu tahmin etmeye çalışırız. Sonrasında da yavruları yeni evlerine transfer edelim. Kabı şöyle uygun bir alana aldım. Altına da şöyle beyaz bir zemin koydum ki hem kirliliği hem de yavruları net bir şekilde görebilin. Elimde bir hava hortumu var. Bununla ufak ufak dip çekimi yapacağım. Zaten ne kadar kirlendiğini görüyorsunuz. Bu kabı benim yeni temizlemiş halim. Buna rağmen çok hızlı kirleniyor. Şöyle dikkatli bir şekilde pipo filtreyi alıyorum. Evet, şu an sadece pislikler ve balıklar kaldı. Javamos'u da şuradan alalım. Bu javamoslar özellikle yavruların büyümesinde çok etkin rol oynuyorlar bence. Hem suyu düzenliyorlar hem de yavruların büyümesine bayağı yardımcı oluyorlar. Oluşturdukları biyofilm tabakalarıyla. Şöyle görebilirsiniz. Şurada bir Ramshorn salyangozumuz var. Şurada da bir tane var ama galiba o artık hayatta değil. Bunlar da artan yemleri yesinler diye varlardı ama bu kadar çok balık olacağını düşünmediğim için muhtemelen onlar artık yem artmıyordu. Şimdi şöyle bir dip çekimi yapacağım yavaş yavaş.
balıkları alıştırabileceğim, hem su seviyesini düşüreceğim hem de balıkları yeni suya alıştırırken temiz bir suya alıştırmış olacağız. Ufaktan bir dip çekimi yapalım. Suyu epey bir azalttım. Şu anda yavrular çok daha net görünüyor. Hatta bu aşamada durdurup sayabilirsiniz bile. Ben saymakla uğraşmayacağım. Şimdi elimde şöyle küçük bir kupa var. Bununla akvaryumdan su alıp doğrudan buraya ekleyeceğim. Aşılama yöntemini farklı şekillerde yapabilirsiniz. İşte bildiğiniz klasik yöntemlerle damlatarak yapabilirsiniz. Ben akvaryumdaki suya güvendiğim için ve balıkların sağlığına güvendiğim için bu şekilde yapacağım. Hem süreci biraz hızlandıracağız. Hem de bu aşılama sürecini işte beklemeyi biraz kısaltmış olacağız. Teknik olarak işte daha hızlı yapmış olacağız bu işi diye düşünüyorum. Evet, akvaryumdan bir su alıp ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyerek bir 10-15 dakika boyunca burada balıkları aşılayacağım. İçlerinde çok güzel yavrular var. Şurada mesela bir tane turunculuğu belli olmaya başlamış yavru var. Bunların hepsi pineapple kılıç kuyruk yavrusu. O yüzden full turuncu olmayacaklar. Ama yine de çok güzel görünüyorlar. Birkaç tanesi, bir 10 tane kadarı baya turuncu olmaya başlamış. Gerçekten beni çok heyecanlandırıyorlar şu anda. Hemen bir su alıp ekleyelim. Şu şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Aslında damlatma yönteminden çok da bir farkı yok. Şimdi diyeceksiniz ki madem su aşılacaktın niye temizledin, direkt suyu boşaltsaydın? O zaman buradaki çöplerin hepsi havaya kalkıyor ve ben bu balıkları süzgeçle yakaladığımda o pisliklerin hepsi otomatik olarak akvaryuma gelmiş oluyor. O yüzden küçük bir temizlik yaptık. Bu şekilde bir 4-5 kap daha ekleyip hemen geliyorum. Su eklemesi tamamlandı. Bu su eklemesi oranını şöyle söyleyebilirim. Ben genelde kapta %25 su bırakıyorum. Kalan suyu %75'lik kısmı doğrudan akvaryumdan ekliyorum. Bunu dışarıdan gelsin, evde akvaryumdan akvaryuma geçsin fark etmez. Her balık için bu şekilde yapıyorum. Böyle sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi tecrübem bu arada. Şimdi balıklara yaklaşık 15 dakika boyunca akvaryum suyunu yavaş yavaş ekledim. Bir 10 dakika kadar da akvaryum suyunda gezdiler, beklediler. Bu suyun içerisinden bu yavruları kepçe yardımıyla komple toplayacağım. Bakalım bir seferde hepsini yakalayabilecek miyiz? Bir seferde büyüttüğüm en çok kılıç kuyruk yavrusu olabilirler gerçekten. Sayı gerçekten çok fazla. Şöyle bir kere daha daldıralım. Zıplamayalım arkadaşlar. Evet, akıllı olup da bu tarafa kaçanlar var. Şu şekilde hop. Tamam. Son 2. Burada sizce kaç yavru vardır? Bu arada bunu da mutlaka yorumlara yazın. Bakalım tahminleriniz kaç diyor. Herkes aynı şeyi düşünüyor mu onu görelim. Son bir tane kaldı ama bu biraz hızlı çıktı. Evet, o da geldi. Bu şekilde baktığımızda hepsi turuncu turuncu çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bunları akvaryuma ekleyelim bakalım. Evet, kılıç kuyruklarımız artık resmen yeni evlerindeler. Gördüğünüz gibi sanki günlerdir buradalarmış gibi hareket ediyorlar. Sanki buraya yeni gelmemiş de hep buradalarmış gibi gayet memnunlar hallerinden. Akvaryum bayağı dolu gözükmeye başladı kılıç kuyruklardan sonra. Lepistes yavruları azmış, onu anladım. Sayı bayağı azmış lepistes konusunda. Kılıç kuyruklar bayağı akvaryumu doldurmuş oldular. Şu anda yüzeyde, aşağıda her yerdeler. Burada
hızlı bir şekilde boylanacaklarını düşünüyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Akvaryumun bu kadar dolu gözükmesi de beni bayağı tatmin etti. Siz de umarım benimle aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Gerçekten çok hoş oldu. Yavrular yeni akvaryumlarına geçti ve hepsi gerçekten halinden gayet memnun. Onlar orada mutlular, ben burada mutluyum. Onları bu küçük kaptan kurtardığım için ayrıca bir mutluyum. Şimdi büyümelerini çok daha net gözlemleyebileceğiz. Akvaryumun su seviyesi birazcık düştü. Onu videodan sonra tamamlarım. Umarım bu videodan siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basarak bunu bana göstermeyi unutmayın. Aynı zamanda akvaryum balığı markası kurma macerama ortak olmak için aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.